Merhaba Kovalar, 2026 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, 2026 yılı boyunca hayatınızın hem temellerini hem yönünü değiştirecek etkiler altında olacaksınız. 2026 sizin için bir dönüm noktası, hayatınızın yönünü, kimliğinizi ve kişisel sınırlarınızı kökten dönüştürebileceğiniz güçlü bir yıl başlıyor. Gökyüzü adeta size diyor ki artık kendi yolunuzu çizin, başkalarının gölgesinden çıkın ve kendi vizyonunuzun lideri olun. Bu yıl hem içsel hem dışsal anlamda yepyeni bir dönem başlıyor. Kendinizi yeniden tanımlıyor, ilişkilerinizde denge kuruyor ve kariyer yönünüzü cesurca belirliyorsunuz. Plüto artık sizin burcunuzda ve tüm 2026 boyunca birinci evinizde, yani kişisel kimlik, yön, beden ve yaşam vizyonu alanında etkili olacak. Artık kim olduğunuzu, neye hizmet ettiğinizi ve nasıl bir yaşam kurmak istediğinizi derinden sorgulayacaksınız. Nisan'la Eylül arasında retro dönemi olacak Plüton'un, kendinizi yeniden tanımlamak için içsel bir sorgulama evresi getirebilir. Bu süreçte gücünüzü fark edecek ama aynı zamanda kimliğinizi yeniden yapılandırma ihtiyacı duyacaksınız. Neptün ise 2026'ya Balık burcunda başlıyor. İkinci evinizde, yani para, özdeğer ve kaynaklar alanında etkili olacak. 27 Ocak'ta Koç burcuna geçecek Neptün ve 3. evinizde yeni bir dönem başlatacak. Ancak yılın ilk aylarında Neptün'ün balıktayken para kazanma biçiminiz, harcamalarınız ve özdeğer duygunuzda belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu geçiş sizi daha ruhsal ve yaratıcı kazanç yollarına yönlendirecektir. Koça geçişle birlikte fikirleriniz, iletişim biçiminiz ve zihinsel üretkenliğinizle de gelir elde edebileceğiniz bir döneme adım atacaksınız. Uranüs 2026'nın başında Boğa burcunda retro konumda olacak. 4. evinizde, yani ev, aile, kökler alanında hareket ediyor. 16 Ocak'ta retrosu bitiyor. 25 Nisan'da da İkizler burcuna geçecek. 5. evinize, yani aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanına geçiyor. Bu aile içi düzenin veya yaşam alanınızın beklenmedik biçimde değişebileceği bir yılı gösteriyor. Uranüs 5. evinize geçtiğinizde ise yaratıcılığınız, aşk hayatınız ve kişisel özgürlüğünüzde yepyeni bir sayfa açılıyor. Kendinizi ifade biçiminiz, sevme tarzınız, hatta sanatsal üretimleriniz dahi kökten değişebilir. Satürn ise Balık burcunda başlıyor 2026'ya, ikinci evinizde, yani maddi kaynaklar, özdeğer ve kişisel güven alanında etkili. Bu geçiş size gerçekten değerli olan nedir sorusunu sorduracak. 14 Şubat'ta Satürn Koç burcuna geçecek, 3. evinize, yani iletişim, zihinsel beceriler ve yakın çevre alanına ilerliyor. 21 Şubat'ta Neptün'le Koç burcunun 0 derecesinde kavuşacaklar. Bu kavuşum fikirlerinizi somutlaştırmanız için büyük bir fırsat sunuyor. Satürn 17 Temmuz'da 2 Aralık arasında retroda olacak. Fikirlerinizi yeniden yapılandırmak, eğitim veya iletişim alanında eksik kaldığınız konuları tamamlamak için oldukça elverişli. Jüpiter 2026'ya Yengeç burcunda retro olarak başlıyor ve 6. evinizde günlük iş, rutin ve sağlık alanında etkili oluyor. 6 Mart'ta da ileri hareketine geçecek ve bu alanlardaki fırsatlar da çoğalacak. 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan burcuna geçiyor ve 7. evinize, yani ortaklıklar, evlilik ve birebir ilişkiler alanına geliyor. 8 Aralık'ta tekrar retro yapacak. Bu ilişkiler ve ortaklık konularını gözden geçirmeniz için fırsat sunuyor. Bu yıl hem günlük yaşam hem de ilişkiler üzerinden büyüme ve güç kazanmanız mümkün. Venüs'e baktığımızda Venüs 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Terazi burcunda retroda olacak. Venüs terazide güçlüdür ve burada da güçlü bir retro yapacak. 9. evinizde, yani yüksek eğitim, yurt dışı, vizyon ve uzun yolculuklar alanında etkili olacak. Bu dönemde eğitim, yurt dışı bağlantılar veya uzun vadeli planlar tekrar gündeme gelebilir. Kendi vizyonunuzu ve değerlerinizi yeniden değerlendirmek için ideal bir zaman.
Merkür ise bu sene 3 kere retro yapacak. Hep de su burçlarında. 26 Şubat'la 21 Mart arasında Balık burcunda retroda olacak. Maddi değerler ve güven konusunda gözden geçirmeler getirecek. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda retroda olacak. Günlük rutinler, iş düzeniniz ve sağlık alanında bir takım revizyonlar getirir. 23 Ekim ile 14 Kasım arasında Akrep burcunda retroda olacak. Kariyer ve toplumsal statü üzerinde yeniden değerlendirmeler getirir. Bu retrolar hem zihinsel hem duygusal olarak sizi güçlendirecek ve stratejik kararlar almanızı kolaylaştıracaktır. Yılın ilk yarısında ay düğümleri Balık-Başak aksında olacak. Maddi değerler, kaynaklar ve ortaklıklar alanında önemli karmalar ve fırsatlar doğuyor. 27 Temmuz'da ise ay düğümleri Kova Aslan aksına geçecek. Sizin 1. ve 7. evinizde etkili olacak. Kimlik, dünyaya bakışınız, dışa vurumunuz, bedeniniz, fiziksel görünümünüz ile ortaklıklar, birebir ilişkiler arasında denge kurmanız gerekecek. Sevgili kovalar, 2026 yılı size kişisel güç, değerler ve ilişkilerde fırsatlar temalarını öğretecek. Plüto 1. evde kişisel dönüşümünüzü sağlıyor. Satürn ve Neptün disiplin ve sezgiyi getiriyor finansal alanlarınıza ve iletişim alanlarınıza. Uranüs ise sürprizler ve yenilik sunuyor size evde ve aşk hayatında ve çocuklarla ilgili konularda. Jüpiter ise rutinleriniz ve ilişkileriniz üzerinden fırsatlar getiriyor. Venüs ve Merkür retroları ise eğitim, kariyer ve sosyal alanlarda yeniden yapılandırma sağlıyor. 2026 sonunda hem kişisel hem ilişkisel hem de stratejik olarak güçlenmiş bir kova olarak yolunuza devam edeceksiniz. Gerçek güç kimliğinizi bilinçle yönetmekte ve ilişkilerde stratejik adımlar atmakta gizlidir. 2026 sizin için bir kişisel dönüşüm ve fırsatlar yılı olacak. Kendi yolunuzu cesurca çizin ve her deneyimden güç alın. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili kovalar, bu 2026'nın önemli gökyüzü olaylarından biri bu sizin için. Çünkü güneş tutulması Kova burcunda 17 Şubat'taki hayatınızda yeni bir sayfa açabilme kabiliyetine sahip. Bu tutulma 1. evinizde gerçekleşiyor. Bu kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü ve hangi yönde ilerlemek istediğinizi kökten dönüştüren bir etki. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor. Artık eski benliğini arkada bırak, sahne senin ve senin hikayen yeni başlıyor. Güneş ve ay sizin burcunuzda kavuşumda benlik duygunuzu, dış dünyaya yansıttığınız imajı ve yaşam yönünüzü sıfırlıyor. Bu 18 yıllık bir döngünün kapanıp yepyeni bir döngünün başlaması anlamına geliyor. Bu süreçte hem dış görünüşünüzde hem de enerjinizde büyük değişimler fark edebilirsiniz. Kendinizi farklı bir şekilde ifade etme isteği duyabilir. Artık ben kimim, nasıl biri olmak istiyorum sorularına samimi yanıtlar bulabilirsiniz. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te kare açı yapıyor. Bu dönüşüm süreci oldukça sarsıcı ama özgürleştirici olacak demek oluyor. Ev, aile ve geçmişle ilgili bazı bağlar, sizi artık temsil etmeyen yönler birer birer çözülebilir. Uranüs burada size meydan okuyor. Gerçek özgürlük artık kim olmadığını fark etmekle başlar. Bazılarınız için bu taşınma, ilişkilerde yön değişimi ya da mesleki kimlikte tamamen yeni bir yön olabilir.
Ama unutmayın, her şey sizi özgün benliğinize yaklaştırmak için gerçekleşiyor. Bu tutulma hayatınızın temel rotasında önemli bir sıçrama getiriyor. Yeni bir işe başlamak, evlenmek, taşınmak, kendi işinizi kurmak ya da uzun süredir ertelediğiniz bir kişisel değişimi hayata geçirmek mümkün. Artık başkalarının beklentilerini değil, kendi iç sesinizi dinliyorsunuz. Bu dönem ben bilincinizi güçlendirirken kaderinizin kontrolünü de elinize almanızı sağlıyor. Tutulma enerjisi sizi cesaretle harekete çağırıyor. Kendini yeniden tanımla, çünkü geleceğin anahtarı sende. Sevgili kovalar, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için paylaşım, dönüşüm ve derin bağlar temalarını vurguluyor. Bu tutulma doğum haritanızın 8. evinde, yani ortak kaynaklar, finansal destekler, krizler ve ruhsal dönüşüm alanında meydana geliyor. Evren size diyor ki artık yüzeyde kalma zamanı bitti, derinlere in. Bu tutunma hem maddi hem manevi düzeyde bağımlılıklarınızı, korkularınızı ve gizli güçlerinizi fark etmenizi sağlayacak. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle 8. evinizde kavuşuyor. Bu artık sizi kısıtlayan finansal veya duygusal bağlardan özgürleşme sürecini başlatıyor. Belki ortak gelirlerle ilgili bir konu netlik kazanabilir, belki bir borç, miras ya da yatırım konusu gündeme gelebilir. Ama bu tutulma sadece maddi değil, ruhsal bir temizlik de getiriyor. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ise 2. evinizde, yani özdeğer, güven ve kişisel kaynaklar alanında parlıyor. Evren size diyor ki artık başkalarına değil, kendine güven. Bu tutulma dış kaynaklara bağımlı olmayı bırakıp kendi gücünüzü inşa etme zamanını müjdeliyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, topluluklar ve sosyal çevre alanında yer alıyor. Bu bazı ilişkilerde gerilim, mesafe ya da kopuşlar getirebilir. Belki bir grubun içinde kendinizi yeterince anlaşılmamış hissediyorsunuz. Belki değerleriniz artık çevrenizle örtüşmüyor. Lilith burada diyor ki gerçek dostluk özgürlükle başlar. Bu süreçte bazı kişilerden uzaklaşmak acı verse de aslında sizi ruhsal olarak özgürleştirecek. Artık kimseye kendinizi kanıtlama ihtiyacınız yok. Tutulma ben kimim değil, kiminle birlikte gerçekten var olabiliyorum sorusunu sorduracaktır. 12 Ağustos'taki bu tam güneş tutulması bir dönemin bitişi değil, yeni bir kader sayfasının açılışı sizin için. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sözleşmeler ve toplumsal yansımalar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin için ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden tanımlıyor. Hayat size artık şu soruyu yöneltiyor: gerçek bağ kontrol mü, karşılıklı saygı mı? Aslan burcundaki Güneş'in ve Ay'ın kavuşumu ilişkilerde görünürlük, netlik ve seçim zamanı getiriyor. Bazı ilişkileriniz güçlenirken bazıları artık misyonunu tamamlayabilir. Bu tutulma size bir yansıma sunar. Karşınızdaki insan kim olursa olsun aslında o sizin gölge yanınızı yansıtır. Yani bu dönemde yaşadığınız çatışmalar, kırgınlıklar veya karşılaşmalar size kendi gelişiminizin aynasını gösteriyor. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir, bazılarınız ortaklık kurabilir, kimileriniz ise bir bağın içindeki rolünü değiştirebilir. Ama kesin olan bir şey var, artık ilişkiler sizin kaderinizin merkezinde ve siz artık eşit bir ilişki kurmayı öğreniyorsunuz. Jüpiter'le Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşunda ilişkilerde açık iletişim ve zihinsel büyüme enerjisi taşıyor. Karşılıklı konuşmalar, açıklamalar, hatta yüzleşmeler bile sizi büyütebilir. Belki yıllardır söyleyemediğiniz bir sözü dile getireceksiniz. Belki karşınızdaki insan size bambaşka bir perspektif kazandıracak. Bu kavuşum aynı zamanda Kova burcundaki Plüto'yla karşıtlık yapıyor. Bu da sizin için güç kimde sorusunu öne çıkarıyor. Bir yandan kendi özgürlüğünüzü korumak istiyorsunuz. Diğer yandan bağ kurmak, bir bütün olma isteği taşıyorsunuz. Plüto size diyor ki gerçek güç ilişkide kendi kimliğini koruyabilmektir. Yani ne başkasını yönetmeye ne de başkasının sizi yönetmesine izin verme zamanı.
Sevgili kovalar, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için para, gelir, değer duygusu ve özsaygı alanında derin bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma gerçek zenginlik ne sorusunu size yeniden sorduracak. Değer kavramını kökten değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki maddi güven, ruhsal güven olmadan kalıcı olmaz. Bir gelir kapısı kapanabilir, yeni biri açılabilir. Belki bir yatırımı sonlandıracak, belki kazanç biçiminizi değiştireceksiniz. Ama her durumda para ve güven konusundaki yaklaşımınız değişiyor. Artık sadece kazandığınız parayla değil, kendinize duyduğunuz saygıyla da değerleneceksiniz. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bu ev para, gelir, sahip olduklarınız, öz değeriniz ve yaşam standartlarınızla ilgili. Bu tutulma artık gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusunu önünüze koyacak. Bir süredir belki finansal alanda belirsizlik yaşadınız ya da emeğinizin karşılığını tam alamadınız. Şimdi evren size diyor ki eğer sen kendini değerli hissetmezsen dış dünyada seni o kadar görür. Bu dönem hem maddi hem manevi düzeyde öz saygınızı yeniden inşa etme zamanı. Kendinizi değersiz hissettiren iş, insan ya da durumlarla vedalaşacaksınız. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve ikizlerdeki Uranüs'le de kare açı yaparak gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşturacaklar. Bu açı maddi ve manevi değerleriniz arasında çatışmalar yaratabilir. Uranüs diyor ki artık özgürleş. Güneş ve Merkür ise ama sistemin içinde kal diyor. Bu etki iş ortamında değişim, yeni gelir kaynakları ya da beklenmedik giderleri gündeme getirebilir. Ancak unutmayın Uranüs burada sizi cezalandırmaz, sizi yeniler. Tutulma şöyle fısıldıyor. Para artık sadece bir araç. Gerçek servet bilgelikte ve yaratıcılıkta. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.